Şimdi dizi filmlere baktığınız zaman hangi diziye bakarsanız bakın. Tabii ki herkesin dizisi kendine güzel. Yani Aşk-ı Memnular, Yaprak Dökümleri dedik, Kuzey Güneyler dedik ama hangisi? Kuzey Güney. Kuzey Güney senin dizin. Yani aslında herkesin dizisi oldu da Kuzey Güney. Ama bütün bu dizilere baktığınız zaman, başka dizilere de baktığınız zaman ne yazık ki sistem şimdi şöyle bir şey istiyor. Normal bir dizi Amerika'da 40 dakika, 30 dakika, kaç dakikaysa bizde 120 dakikaya kadar çıkıyor. İçine reklam alması için ancak kurtarıyor kendini. 120 dakikaya çıkması için de içindeki konuşmaları uzatıyorlar. Bakışmaları uzatıyorlar. Sohbeti tekrarlıyorlar. Başka dizilerde. Annenler geldi mi? Annemler mi geldi mi? Evet, annenler geldi mi? Annemler geldi mi ha? Falan diye böyle gidiyor. O bakışmalar, o kapı arkasından dinlemeler, o efendim uzun uzun sohbetler. Yani bir gerçekten de garip bir yere doğru gidiyor iş. Şimdi Ece sen de bunlardan yazdın. Sen de bir bakış diye yazmıyorsun. Sen yazıyorsun ama o da bakışıyorlar. Uzun uzun da bir sohbette geçiyor yani. Biz dedik ki bu sohbetler günlük hayatta gerçekten de böyle olsa ne olur? Bu sohbeti aldık biz, bu dramayı aldık. Enteresan bir şeyi içine koyalım, onu drama haline getirelim, onu acıklı bir hale getirelim. Bu sohbetleri onun içine koyalım dedik. Aklımızda şöyle bir şey geldi. Bu reklamlarda yıllardır çıkan, elinde böyle çamaşır makinesinden kafayı çıkartıp da rezistansınız kireçlenmiş hanımefendi diyen bir reklam vardı ya, silsilesi. O reklamı drama haline getirdik. Yani kireçleniyor ve karşı taraf yıkılıyor o kireçlendiği için. Ama bunu oynarken de biz değişik oyuncularla oynadık. Hiç beklediğin oyuncular değil. Bu oyuncuların hepsi senin için bir araya geldi. Ya. Tabii bu reklamın normalde süresi 45 saniyedir ekranda izlerken. 30 saniyedir. Bizimki içine drama koyunca 11 dakika oldu. Hep beraber bütün o dizi klişelerinin de içinde olduğu, bu da sana bizim bir sürprizimiz olsun. Çok teşekkürler. Ve içinde bak bakalım kimleri göreceksin. Bir rica ile geldi hepsi. Ya. Gerçekten de çok enteresan bir VTR oldu. Müzikleriyle, dizi müzikleriyle, klişeleriyle buyurun size bir rezistans reklamı. Makinama ne oldu? Hanımefendi. Maalesef rezistansı kireçlenmiş. Rezistans mı? Evet, rezistans. Kireçlenmiş mi? Evet, kireçlenmiş. İyi misiniz? Makinede birçok parça var. Ve kireçlenen parça rezistans mı? Evet, makinede parça diyebileceğimiz birçok parça var. Ama maalesef kireçlenen parça rezistans. Hanımefendi. Fahri. Makinenin rezistansı kireçlenmiş. Oğlum yavrum, kendine gel. 4 haftaya kadar pürüzsüz bacaklara sahip olmayan bu kızın söylediklerine inanacak mısın? En ufak tüyleri bile kökünden alarak batık oluşumunu engellemeyen bir kız bu. Ailemize layık değil. Eyvah Ali Nazi Bey. Ne oluyor lan burada? Çapsızlar. Al şunu. Al şunu dedim sana. Rezistansın peşinden gelmedim buraya kadar koşa koşa ha?
Şimdi sana geri veriyorum. Hayatım boyunca kazandıklarından çok daha fazla rezistansım olacak. Başım, her tarafım rezistans olacak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Kime neyi ispat etmeye çalışıyorsun? Sana kaç defa söyledim? Özel geliştirilmiş formülüyle mikropları anında yok eden, paslanmaz çelik yüzeyleri çizmeden temizleyen, parlatan bir rezistans al dedim sana. Salak. Bu rezistans değil. Başka bir şey. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama başka bir şey. Fahri sadece beni sevdi. Onun o bembeyaz dişleri, sağlıklı gülüşleri beni etkiledi. Hamileyim. Sadece tek sefer ilişki kurduk. Nasıl hamile kalırsın ya? Nasıl denk geldi? Allah kahretmesin seni be. Her şeyimi kıskandın. Her şeyime sahip olmak istedin. O rezistansın yanından birlikte oldunuz. O yüzden mi kireçlendi o rezistans? Ben sana demedim mi? O rezistans bana emanet demedim mi sana Fahri? Ha? Ama sen ne yaptın? Sürekli arkamdan işler çevirdin. Sürekli entrika peşinde koştun. Salaksın sen. Benim adım bir Toprak, Çınar, Deren, Kuzey, Güney mi be? Ha? Fahri isminden entrika mı çıkar? Sana verdiğim ismi beğenmedin mi? Hayvan oğlu hayvan. Belanızı verdim. Pis çıyan, derisiz yılan. Sana kaç kere söyledim. Kapı arkasından dinleme, gel konuşmaları buradan dinle diye. Yaşına hürmet ettik, bir şey yapmadık. Aileden saydık seni. Ama sen ne yaptın ha? Evdeki bütün kapıları söktün. Sana söylüyorum, çık o kapının arkasından. Alışkanlık yavrum, alışkanlık. Ne yapayım? Alışmışım bir kere. Kireç makinenizin performansını düşürmüş. Halbuki yarım ayran bardağı ayran kullansaydınız bir olmazdı. Ve makineniz yine aynı olurdu. Ancak tabii en azından siz işte bir şeyler kullandım derdiniz. Yani içiniz rahat olurdu. Oturun yerinize. Utanmaz. Uçkuruna düşkün, cibilliyetsiz herifler. Ya bir rezistansa sahip çıkamadınız be. Ya ben sizin ikinizi aynı makineye almadım. Bir günden bir güne evlatlarımı ayırdım. Ha. Tabip sen elleme benim yaramı. Evet, fazla zorlamayalım, evet. Hepinizi kandırıyor bu adam, farkında değil misiniz? Artık deterjana ayrı, yumuşatıcıya ayrı zaman yok dedim. Siz de salak gibi her sözüne inandınız bunun. Hızlı düşen rezistansın kireci seyrek olur derler. Tanrı şahidim olsun ki. Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Nazi Bey. Ben ilk defa bu rezistansın yanında kendimi bir kadın gibi hissettim. Ömrümde ilk defa kalbim bir serçe gibi attı. Senin inadın açtı benim gözlerimi. Sabahları uyandığımda seni karşımda görmek kireçsiz rezistans gibi bir şey.
Senin sayende o kadar büyüdüm, olgunlaştım ki. Özel günlerimde sıvı hapseden bariyerler sayesinde rahatça oturabildim. Allah'ım bu kızı bana bağışlar mısın? Seni seviyorum. Kireç makinelerinizin hareketli parçalarında zamanla genişleyen tabakalar oluşturur. İşte ben o tabakaları seyretmeye, onu yumuşak dokunuşlarla yoklamaya bayılıyorum. Hatta sırf bu yüzden söküyorum rezistansları. Ne yaptın? Ben vurdum. Ben vurdum! Efendim başka kimse ben vurdum demedi zaten. Enayilik etmeyin. Ayrıca unutmayın ki hapishanede bu rezistansların daha kireçlileriyle karşılaşacaksınız. Ağzımızın tadı bozuldu. Nasılsın? Ne nasıl? Zor mu? Ne zor mu? Hapis. Nasıl olayım bir ufaklık? Kirpiklerimde bir albatrosun çapağı var. Ve gözlerim umarsız bir bahçıvan tedirginliğinde. Ve ben kimi düşünsem sistik bir yaz yağmuru gibi seni özlüyorum. Zor yani. Zor. Allah cezanı versin cibiliyetsiz herif. Namussuz Ben seni böyle mi yetiştirdim be? Ha? Rezistansın yanında adam mı vurulur be? Ya nasıl bir adam oldun sen be? Norveçli balıkçıların elleri gibi olsan, uzmanların bir numaralı tercihi olsan, özen gösteren annelerin seçimi olsan. Kocam bir başka kadınla öpüşüyor ve ben çok üzülüyorum. Yüzümde kahrolan bir kadının ifadesi var. Nihan başka bir erkekle öpüşünce anladım. Canım çekti daha doğrusu. Ben Nihan'a aşıkmışım. Ben Nihan'ın öpüşünü sevmedim. Benim aklımda hep Sennu var. Ben Sennu'yu seviyorum. Ben zaten öylesine öpmüştüm seni. Ben delice Bahriye aşığım. Ben kardeşim kime aşıksa ona aşığım. Sen en son kime aşığım demiştin Tufan ya? Bir karışıklık olmasın. Benim tek istediğim çocuklarımın mutlu olması. Hanginiz benim çocuğumsunuz? Kireç bazen rezistansın üzerinde görünmeyen tabakalar oluşturur. İşte bu onun en sinsi halidir. Ben onun bu haline aşığım. Sevgi neydi? Sevgi emekti, emek. Böyle sezon finali olmaz. Ben evi yakıyorum. Artık hangimiz sağ kurtulursak o seyirciye sürpriz olsun. Herkes zor günler için sakladığı rezistanslarını çıkarsın. Evet arkadaşlar, hepinizin elinde rezistans var mı? Var. Herkesin elindeki rezistans kendine şans getirsin. Vallahi seni de ekibini de yani işinize gösterdiğiniz özeni her zaman takdir ediyorum ama çok şahane işler yapıyorsunuz. Çok özel bir şey oldu Rica bizim ederiz. için. Orada Tarık abiye, sevgili Herkese Özge'ye, çok sevgili Altan'a, teşekkürler. sevgili Ali'ye, Bediye Hanım'a, efendim sevgili tatlım Hatice'ye benim kocaman bir hepsi. alkış alalım. Evet. Tek bir cümleyle geldiler sayende. Ekibe de çok çok teşekkür ediyorum. Dün gece saat 3'tü o bittiğinde. Çok şahane. Valla gece 3'e kadar Kuzey Güney'in evinde biz onları çektik. Olağanüstüymüş. Ama yani sen bu kadar şey yaptıktan sonra sana böyle bir şey yapmak lazımdı diye. Teşekkürler. Tabii klişeler falan değil bizim yaptığımız. Yo değil. O senin klişeler değil. Oo, evet. Değil. Senin klişeler.